Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım haftalık grafiklerden. Ancak grafiklere geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmanız kanal için çok önemli. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Ayrıca abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi geçtiğimiz hafta gene yukarıda haftalardır konuştuğumuz 24.70-24.16 direnç bölgesi korunmuş durumda. Buradan hatta oldukça sert bir satış da geldi. İlk defa 23 doların altına indik son 3-4 haftadır, 5 haftadır hatta. Tabi burada Ukrayna-Rusya gerginliği de tekrar gündeme gelince alıcıların güçlendiği bir süreci takip ettik. Almanya'nın Ukrayna'ya tank vereceğini açıklaması, arkasından da Putin'in nükleer tehdit savurması ile birlikte gümüşte de tekrar bir toparlama süreci takip ettik. Fakat tabi bizim için burada şu mumun kapanış seviyesi önemli. Yani şu mumun yüksekliğinin yaklaşık %50'sinden kapatmış olması aslında kararsız bir mum olduğunu bize gösteriyor. Alıcıların veya satıcıların güçlenemediği bir mum oluşmuş oldu. Uzun lafın kısası belirsizlik hala devam etmekte. Burada yukarıda 24.70 geçilmediği sürece şu bakın 2020'den sonra başlayan ve 2 sene boyunca yatay banttaki hareketin destek bölgesine kadar tekrar geri çekilmeler olabilir. Bu da 22-25-21-38 bölgesini karşımıza çıkartacak. Bu da aynı zamanda şu son yükselişin %38.2 Fibonacci seviyesinin geçtiği yer. Ancak 24.70'te tabii kırılacak olursa burada yükselişlerin devamını bekleriz. Bakın aynı zamanda şu düşüş trendinin de kırıldığı bir süreç olacak. Burada tabii bu 22-51-21-38 bölgesi biraz geniş bir bölge. Bunu biraz daha daraltmak istersek 22-25-21-85'e kadar çekebiliyoruz bu desteği. Dolayısıyla burada 22-25-21-85 bölgesinden alım yapılıp aşağıda da 21-38 altına stop konularak bir strateji geliştirilebilir. Aynı zamanda dediğim gibi bakın bu geçmişten gelen destek bölgesi. Bu kırdığı direnci tekrar dönüp destek olarak çalıştırmasını da bekleriz. Bu da son derece sağlıklı bir harekettir. Ve aynı zamanda şu son yükselişin %38.2 seviyesinin de bu bölgeden geçmesi yine bu bölgenin de önemli bir destek olarak karşımıza çıkacağını bize gösteriyor. Uzun lafın kısası şu yatay bandın yukarı veya aşağı yönlü kırılımı gümüşteki yönü tayin edecek önümüzdeki haftalarda. Buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Aslında görüntüyü bozan ons altının şu son 2 haftalık hareketi oldu. Burada gümüşün kıramadığı 24.70 direnci 1916 seviyesine denk geliyor. Altında bunun üstünde hareketler takip ediyoruz. Ancak şu son oluşan iki mumun detaylı bir analizini yapmak istediğimiz zaman bakın bir önceki haftanın kapanışı, mum kapanışı, mumun yüksekliğinin %50 seviyesinin üstünde olması ve dolayısıyla burada alıcılı bir mum hareketi görmüş olduk. Fakat bu son haftaya dönüp baktığımız zaman yine mumun yüksekliğinin yarısının altında %50'sinin altında bir kapanış görüyoruz. Dolayısıyla bu mum her ne kadar yeşil olsa da satıcıların bir miktar daha güçlü olduğu bir süreci bize gösterdi. Dolayısıyla bu kırılım için daha henüz gerçekleşti demek çok doğru olmayacaktır. Burada altında bir 4 saatlik grafiğe de dönmek istiyorum. Bakın 4 saatlik grafikten de baktığımızda yukarıda geçtiğimiz hafta Perşembe sabah saatlerinde oluşan bir tepe bölgemiz var 1949-1942. Bunun da altında ilk destek olarak takip edeceğimiz 1916-1911 bölgesi var. Bu 1911'in altına sarktığımızda da bakın şu yükselişin başladığı süreç var. 1903-1896 destek bölgesi. Bu 1896'nın altına inmesi demek 1900 psikolojik direncinin de desteğinin de kırıldığını bize gösterecek ve burada tekrar satışların derinleştiği sonuç olarak da bu kırılımın bir fake kırılım olarak kalma ihtimali halen gündemde. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Fed'in faiz kararı var. Perşembe de ECB'den faiz kararı gelecek. Dolayısıyla altın ve gümüşün kırılımlarını gene merkez bankaları belirleyecek gibi duruyor önümüzdeki hafta için. Gene biz saatlik grafiklerden daha düşük zaman dilimlerinden hafta içi bu süreci takip edeceğiz.
Ancak çarşamba ve perşembe günü çok sert hareketlerin olabileceğini gene hatırlatmak istiyorum. Ve bugünlerde özellikle traderların piyasadan biraz uzak durmaları, en azından bu merkez bankalarının fiyatlamaları ne yönde olacak bunu bir netleştirmeleri çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Şöyle haftalık grafiklere burada dönmek istiyorum. Altın gümüş rasyosunda da yukarıda 80-65 önemli olacak demiştik. Gümüşün 23 dolar altına sarktığı süreçte bakın burada bir önceki direnç bölgemize kadar 84-64-83-57 bölgesine kadar bir yükseliş gördük. Fakat sonradan gelen gümüşe alımlar tekrar altın gümüş rasyosunu aşağıya çekti. Ancak şu ara banda da artık yerleşmiş durumda altın gümüş rasyosu. Burada hatırlarsanız 80-65 kırılacak olursa bir düzeltme süreci başlamış olabilir diyorduk. Ancak altının gümüşe katılmamasıyla daha henüz o net bir düzeltmenin geldiğini söyleyemiyoruz. Burada da önümüzdeki hafta özellikle merkez bankalarının kararı ile birlikte yukarıda 84-64 kırılıp yükselişe devam mı ediyoruz? Dolayısıyla altın ve gümüşe o beklediğimiz düzeltme geliyor mu? Yoksa aşağıda 79-37 desteğini kırıp gümüşün de 24-70 direncini kırıp yükselişe geçtiği bir süreci mi takip ediyoruz? Şu yatay bandı tekrar döndük ve bu bölgenin kırılımına göre netleşecektir. Kısacası altın ve gümüş için önümüzdeki hafta merkez bankaları ve Ukrayna-Rusya savaşından gelecek haberler yönünü netleştirecektir. Bunu da gene saatlik grafiklerden hafta içi takip etmeye devam edeceğiz. Buradan hızlıca bir platine bakalım. Platinde aslında satışların derinleşmeye başladığı bir süreci takip ediyoruz. Burada platinden baktığımız zaman gümüşün yukarıda 24.70 olan direnci 1103'ten geçiyor. Bakın buradan satışlar oldukça güçlü gelmeye başladı platinde. Altında da o kırılan 1916 direnci burada gene 1103. Dolayısıyla platin de aslında bir düzeltme sürecine girmiş durumda. Buradaki şu destek bölgesi 1038-1009 destek bölgesinin de altında bir kapanış aldık. Ancak tabi burada çok zayıf bir satış geldiği için daha henüz bu desteğin kırıldığını söyleyemiyoruz. Aşağıda da bu satışların minimum 973-955 aralığına kadar devam etmesini bekleriz önümüzdeki haftalarda. Ancak tekrar yukarıda 1038 üstüne geri dönmesi burada tekrar güçlü alımların başladığı bir süreci gösterecek. Bakın burada da şu düşüş trendimiz vardı. Bunun bir kırılımını gördük. Ancak bu kırılımın gerçekleştiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 1103'ün üstünde kapanışlar görmemiz lazım demiştik. Bu kapanışlar da gelmeyince burada çok sert satışlarla karşılaştık. 3 haftadır sürekli düşen bir platini takip ediyoruz. Buradan hızlıca bir de paladyuma bakalım. Paladyumda aslında durum daha da tatsız. Bakın şu 1653-1500 destek bölgesini takip ediyorduk. Bu bölgenin içine tekrar döndü. Yukarıda da 1882-1766 direncimiz vardı. Bunun üstüne atamayınca satışların sertleştiğini gördük. Burada da gene son 3 haftadır sürekli satış yiyor ve bir önceki dibin de altına inmiş durumda. Dolayısıyla burada 1500 kırılacak mı çok kritik. Bu 1500'ün de altında 1383 ve bakın şuradaki konsolidasyon alanının destek bölgesi 1357-1269 bölgesine kadar satışlar derinleşebilir. Ancak 1500 desteği korunduğu takdirde de buradan tekrar satışa da dönebilecek. Gene biz bunu saatlik grafiklerden hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde gerçekleşen kırılımlara göre takip etmeye devam edeceğiz. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Aslında gramlar için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ons gümüşün güçsüz duruşu, daha doğrusu o 24.70 direncini geçememesinden dolayı gram gümüşün de yukarıda 14.80-14.16 aralığına sıkıştığı bir süreci takip ediyoruz. Burada 14.16 kırılacak olursa haftalık grafiklerin ilk destek bölgesi 13.40-13.20 aralığı olacak. Bu da zaten 2021 Aralık ayında gördüğümüz tepe bölgesine kadar bir satışların derinleştiği süreci bize gösterir. Tabii şimdi gramlardan bahsedince dolar Türk lirasının da burada çok fazla etkisi olacak. Merkez Bankası'nda ciddi bir rezerv sorunu yaşamaya başladığımız ortaya çıkıyor. Her ne kadar KKM önündeki faiz sınırlamasını kaldırmış olsalar da
Merkez Bankası'nın bu rezerv sıkıntısını çözemeyecek olurlarsa dolar Türk lirasında gene ciddi alımlar başlar. Borsada da satışlar yavaş yavaş derinleşmeye başlıyor. Eğer bu son yaşanan yükseliş borsada da bir tepki olarak kalıp tekrar satışa dönecek olursa borsadan çıkan paranın da tekrar dolara gitme ihtimali var. Bu da dolardaki kontrolün kaybedildiği bir süreci bize gösterebilir. Bunun yanında ihracatçı firmaların da bir devalüasyon talebi var hükümetten. Ancak da bir seçim öncesinde bunu yapacaklarını ben pek zannetmiyorum. Fakat yavaş yavaş hükümetin de eli zora girmeye başladı. Kısacası gram yatırımcısı da önümüzdeki haftalarda doları çok yakından takip etmeli. Buradan bir gram altına dönüp bakalım. Gram altında 1084 destek bölgemiz var. Bakın şu yükseliş sürecinde ilk satışla karşılaşılan direnç bölgesi. 1084'ün üstünde kaldığımız sürece yukarıda şuradaki Fibonacci uzatma seviyelerinden belirlediğimiz 1597'ye kadar yükselişler devam edebilir. Ancak da bir daha bu yükselişin çok başındayız. Onslara gelebilecek bir düzeltme. Dolar Türk lirasında da o korkulan kontrol kaybı gerçekleşmeyecek olursa burada da tekrar aşağıda bakın şu 2021 Aralık ayında gördüğümüz zirveye doğru 1058'lere doğru satışların derinleşmesi gayet normal olacaktır. Sonuçta kırdığı direnç bölgesini döndü, destek olarak çalıştırdı ve yükselişe devam ediyor diyebileceğimiz bir süreç oluşur burada da. Kısacası gram yatırımcısı açısından baktığımızda da seçimlerden sonra dolar kurunda çok ciddi bir yükseliş takip edeceğiz. Bu seçimin sonucu her ne olursa olsun kaçınılmaz bir süreç olacak. Aynı zamanda bu süreçte onsların da düzeltmesini bitirip Ukrayna-Rusya gerginliğiyle birlikte yükselişe başladığı bir süreç yaşanırsa gram yatırımcısı oldukça karlı bir süreç geçirebilir. Ancak tabii şunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Mevcut hükümet tekrar seçilecek olursa seçim sonrasında fiziki altın, gümüş ve dövizde olmak çok daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.